Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz tığ işi olarak yapmış olduğum etol şal yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi bu çiçek bahçesine benzeyen etol şalımızı hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Modelimi yaparken kullanmış olduğum ipim Kartopu Baby One Lux ve tığım ise 3,75 milim oldu arkadaşlarım. Bunun numarası da şöyle K855 olarak geçiyor. İlk başta şöyle yeni başladığımı düşünün. Şuradan alıyorum. 5 tane, ilk başta 6 tane çekmemiz gerekiyor. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra üzerine 1, 2, 3 alıyorum. Geliyorum, bakın şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya şu şekilde 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 doladık. Şöyle girişimizi yapıyoruz bu aradan. Ve şöyle beşli dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlarım, dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işlemi yapmamız gerekiyor. Benim için bu kadar yeterli. Saymak istiyorum. 1, 2, 3 tek olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane bu şekilde yerim olmuş oldu. Şimdi çeviriyorum. Bunu 25'e de çıkartabiliriz. Hatta çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 doladık. Girişimizi yaptık. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sayısı tek olacak. Sadece tek özelliği o arkadaşlarım. Aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitirmemiz için. Evet arkadaşlarım, bu kısmını bu şekilde yaptıktan sonra bakın şöyle tutuyorum. Bir miktar yükseliyorum. Arkadan geçiş yapıyorum. Ve buraya şöyle bir ikili trabzan boyutunda yer yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen yanındaki bu boşluğa giriş yaparak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. Şu boşluktan giriş yapıyorum buraya. Ve sık iğne ile tutunuyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Yan boşluğa geçiyorum ve buradan da aynı işlemi uyguluyorum. Buraya da sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar. İlk sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sona kadar aynı şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane sık iğne hemen yanındaki boşluktan giriş yaparak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir, 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi son yere geldik. Yine 5 tane ikili trabzanı yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra çeviriyorum. Yine bir ikili trabzan boyutunda yükseliyorum şöyle. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu 5 tane alttaki ikili trabzanların üzerine yine 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve 5.
Sonra yine 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Geliyoruz arkadaşlarım. Bakın şu sık iğnemizin hemen içinden giriş yapıyoruz. Ve yine bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Üzerine bir aldık. Geliyoruz buraya. Yine 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine geliyoruz buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 5 tane ikili trabzan. Dört zincir birleştirdik. Sık iğne ile 4 zincir, 5 tane ikili trabzan. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde de bu sırayı devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Çeviriyoruz. Şöyle bir tane zincir çekiyoruz ve ilk yaptığımız ikili trabzanın üzerine bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Şu 5 taneyi atlayıp bakın ilkinin hemen üstünden giriş yapıyoruz. Buraya sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bunları yer değişikliği yapacağız arkadaşlarım. 5 tane yine zincir çektik, getiriyoruz buraya. Hemen ilk birinci ikili trabzanımızın üzerinden alıp sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 buradan bu şekilde 5 zincir bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son yerden yine giriş yapıyoruz ve sık iğne ile bağladık. Sonra çeviriyoruz yine. Bir zincir çekip rahatlatabiliriz. Bir tane sık iğne buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi altında 5 tane ikili trabzan olan yerimin hemen içerisinden şu şekilde giriş yaparak buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Yandaki bakın şu zincirleri birleştirdiğimiz yere ise 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Yine bunun içerisinden giriş yapıp şöyle hemen sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir yana geçip 5 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. 5 ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bakın şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlarım bu sırayı da bakın bu şekilde yaptık. Şimdi çeviriyoruz. Bir zincir çekelim. Hemen bu ilkinden yine giriş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Gelip bu sık iğnemizin içinden giriş yaparak buraya bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir üzerine bir aldık.
5 tane olan ikili trabzanımızın üzerine 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir. Yine buradan şöyle giriş yaptık. 1 2 3 4 zincir. Hemen beşli trabzanlarımızın üzerine yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane, 5 tane. 3 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir. Gelip bu sık iğnemizin üzerinden giriş yaparak buraya ekliyoruz. Evet, görüntümüz bu şekilde. Böyle devam edelim arkadaşlarım bu sırayı da. Evet arkadaşlarım, şimdi son yere geldim. Üzerine bir alıyorum bu defa ve buradan giriş yapıyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 çevirdik ve geliyoruz buraya. İkili trabzanımızın üzerinde hemen bir tane ikili trabzan yapıyor. Sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 zincir. Az önce yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 zincir, buraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, buraya geçiyoruz. Yine şurada yaptığımız zincir işlemini burada yapıyoruz ve bir üstüne şimdi ilk sıradaki gibi buraya 5 tane ikili trabzan, buraya da bu zincirli sık iğneli olan yerimizi aktarım yapıyoruz. Şöyle bir görüntü arkadaşlarım. Bu şekilde dilediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Bu şekilde bir tane boşluk bu şekilde devam edecek arkadaşlarım ve dilediğimiz uzunluğa geldiği zaman artık diğer süsleme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlarım, ben şalımın bakın alt kısmını tamamladım. Şöyle yeterli uzunluğa geldikten sonra üstüne şu şekilde süslemelerimizi yapacağız. Şimdi bunların nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle batik Nako Vals'in ipleri vardı arkadaşlar elimde. Çok kullandığım bir ip bu benim. O yüzden şöyle parça parça kalmış. Şu yeşil ipimle şu sap kısmından başlıyorum. Şöyle alıyorum, bakın. Aldım. Bir tane böyle biraz ip bırakarak zincirimi çektim. Şöyle zinciri çekerken bakın şunu şu şekilde tutuyorum. Üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Şöyle bunu da çekiyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Üçünü birlikte alırken şu elimle, bakın parmağımla, şu baş parmağımla şu şekilde tutuyorum. Sonra üzerine alıyorum. Oradan giriş yapıyorum. Hem biraz kalınlaştırıyor ve gördüğünüz gibi şeyde de güzel durdu arkadaşlar. Şöyle bir sap çalışması yapıyoruz önce. Dilediğimiz uzunlukta yapabiliriz bunu. Zaten birazdan bu işlemi tamamladıktan sonra ben size şeyin üzerinde göstereceğim. Bu kısmını bu şekilde yapıyoruz. İlk önce bunu yapalım. Şurayı tutacağız şöyle. Bunu biraz daha uzun yapmak istiyorum. Çünkü sıralamayı o şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın bu uzun, bu biraz daha kısa, bu kısa. Şimdi bunu biraz daha uzatacağım. Sonda olduğu için. Birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ben birazdan devam edeyim. Çiçeğini anlatalım. Hepsini masada nasıl yapılacağını, yani nasıl bunu ekleyeceğimizi göstereceğim size.
Bir tane de şöyle çiçek yapalım. Çiçeği yaparken şu şekilde tutuyorum. Şöyle bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra 5 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra sıkıştırıyorum iyice şöyle. Sonra arkadaşlarım bakın. Şu ilk girdiğimiz yani ilk yerimizden şu şekilde alıyorum. Daha sonra bu ipimi de alıyorum araya. Şu şekilde çekiyorum. Kaydırarak bağladım. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen bakın bu ilk giriş yerimize giriş yaparak 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum bakın şöyle şuradan giriş yaparak şöyle kaydırarak çekiyorum. Sonra yine 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Geliyorum aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya kaydırarak bağlıyorum. Sonra bir yana geçiyorum. Yandaki sık iğnemin içerisine giriş yapıyorum şu şekilde. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum önce. Sonra 1, 2, 3 zincir. Üzerine bir alıyorum. 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3. Sonra birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz ve kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yine aşağıya iniş yapıyoruz. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağladık. Yan taraftaki sık iğnemizin içerisinden giriş yapıyoruz. Oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik önce. Sonra 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3. Farklı şekillerde de çiçekler yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir birleştirdik. Şöyle kaydırarak 4 zincir 1, 2, 3, 4 gelip dibinden giriş yapıp kaydırarak bağlıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Yani 5 tane yapraklı bir çiçek haline getiriyorum arkadaşlar. Son yere geldim. Yine kaydırarak bağlıyorum. Sonra şu şekilde çeviriyorum ve şöyle giriş yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerinden kaydırarak bağlıyorum yine. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz şöyle dikmek amaçlı uzunca bir ip bırakıp kesiyorum. Şimdi bu çiçeğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Yapraklarını daha sonra yaptığımız şu yerden geçireceğimiz için onu birazdan anlatacağım ben sizlere arkadaşlar. Önce ben burayı yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ettireceğim. Şöyle. Burası da bu şekilde devam edecek. Yaprağını da size daha detaylı göstereceğim arkadaşlarım birazdan. Evet, şöyle yapalım ve bunu tamamlayalım. Bir de geçmeden arkadaşlarım bir de kuşak yerimiz var. Yani bu şalımızı ilk gördüğünüzdeki tutan kısmını orası da şöyle göstereyim. Bakın sık iğne ikili trabzanlar yapıyoruz. Şöyle bir önden görünümü, şöyle bir arka görünümü. Ben bu tarafı kullanacağım. Sadece ikili trabzanlar var. Şu şekilde alıyoruz arkadaşlarım ikili trabzanları. Şöyle ondan da birazcık göstereyim size.
Şöyle çıkması bu şekilde çıkıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şuradan, burası ön taraf olduğu için hemen bakın şöyle. Şu arkadaşlarım, şu şekilde alarak önden devam ediyorum. Geri gelirken de, yani bu sırayı tamamladıktan sonra ise ipimiz yetmeyecek galiba. Şöyle, bunu bilen arkadaşlarım biliyordur zaten. Şöyle yine aynı şekilde yükseliyoruz, şöyle arkadan alıp sonra üzerine bir alıyorum. Bakın bu defa da buradan alıyoruz. Buradan ve buradan. Şöyle alarak bu kuşak kısmını yapıyoruz arkadaşlarım. Bunu batik olan ipinizle de yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle aynı renkte yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben bu sap kısmını tamamlayıp size daha detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bu son yere geldim. Şu şekilde yine alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir miktar şöyle ip bırakıp kesiyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz parçayı, bakın şöyle ben aralıklar verdim. Bu aralığı daha çok ya da daha az yapabilirsiniz. Ama bu iyi gibi geldi. Şöyle birer tane bakın bıraktık. Şimdi şuradan buraya ekleyeceğim arkadaşlar bunu. Bunu buraya alıyorum. Şu şekilde bağlıyorum. Sıkıca bağlayalım ki çıkmasın. Şimdi ucunu alıyorum. Bakın şuradan hemen şu şekilde takıp şuradan çıkartıyorum. Alt üst yapacağız. Şöyle altından üstünden geçireceğiz ve sap kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle. Şöyle çok fazla çekmeden, kasmadan evet, buraya kadar getirdim. Şuradan hemen şöyle çıkartıyorum. Yine burayı da bağlıyorum. Şöyle tutundurdum. Şimdi çiçeğimizi ekleyelim. Şurada yapmış olduğum çiçeklerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bu çiçeği tutuyorum şöyle. Motifim ona bağlı zaten. Bu şekilde ortadan geçirdim. Sonra hemen şöyle bakın, ucu nereye gidiyorsa bu hiç önemli değil. Şöyle şuradan çıkartıyorum iğnemi. Tekrar aynı yerin içerisinden giriş yapıp aralarından götürerek, bakın şöyle arasından ip çıkıntısı olmasın diye çektim. Şimdi bunu da şöyle uygun bir yere hemen bağlıyorum. Bunu da arasına alalım. Yani bir şekilde bunu buraya tutunduracağız arkadaşlar. Şöyle giriş yapıyorum. Bakın buradan çıkarttım. Bu son yerimi de şöyle hemen arkasından giriş yapıp buraya ekliyorum. Ve ipimi aralarda götürerek bitirip arta kalan kısmını kesiyorum. Evet, çiçeğimizi ekledik. Birine şöyle şuraya ekleyebiliriz. Dilerseniz bu yerlere, yani şöyle orta kısımlarına eklemeniz daha kolay oluyor. Dilerseniz şöyle yanlarına da ekleme yapabilirsiniz. Bakın şunu mesela ben yana eklemişim. Rastgele, yani bu nasıl hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz bu kısımlarını. Bakın bunlar üzerinde mesela ekle. Şu biraz daha yana kaymış. Siz de dediğim gibi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
Şimdi burada bir de size yaprak yapımını göstermek istiyorum. Şöyle şuraya bir yaprak yapalım arkadaşlar. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Bakın altındaki ile birlikte alın ki kayma yapmasın. Şöyle çıkarttım, yeşil ipimi alıyorum yine. Şuradan sonra bununla bu büyüklükleri de değişebilir. Ben 9 tane çekmiştim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Sonra hemen bakın ilkinden giriş yapıyorum. Zincirlerimin içerisinden ilmek topluyorum. Tunus işi yaparmış gibi arkadaşlar. Şöyle alıp topluyoruz tığımıza. Son yerden de alalım bir tane. Ve ilkini tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer. Yaprağı dediğim gibi daha farklı da yapabilirsiniz ama bu güzel oluyor. Şöyle bakın ilk sırayı yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Tunus işi yapıyoruz burada. Şöyle aldık. Sonra ilkini yine tek 3 sıra şeklinde yaptım arkadaşlar. Diğerini 4'e 5'e çıkartıp hatta 2 sırada da tamamlayabilirsiniz. Ben toplam 3 sıra yaptım bu yaprakları. Şöyle alalım, toplayalım. Evet, şimdi şunu burada bir tane zincirimi çektim. 3 sıra yaptım. Biraz ip bırakıyorum. Bunu da dikeceğim arkadaşlar. Daha sağlam, daha düzgün dursun diye. İğnemizi şöyle hemen alalım. Evet. Bakın şimdi burada bu şekilde de yani düzü burası ama burası daha güzel. Benim daha çok hoşuma gittiği için şurayı şöyle tutuyorum. Yine rastgele böyle hemen şeyinden tutunuyorum arkadaşlarım yapraklarımı. Şöyle. Arasından yürüttüğünüz zaman iğnenizi, ipliğinizi arkadan da düzgün görünecektir. Şöyle geldim. Bakın tekrar şöyle yaprağı eklemiş oluyoruz. Şunu tekrar buradan giriş yapıp yine arasından yürüterek ipliğimizi de saklayabiliriz. Yine fazlasını keselim. Evet. Bu şekilde de yaprağımızı tamamladık. Şimdi şey yerine geçelim. Püskül yerine. Belirli uzunlukta, dilediğiniz uzunlukta ipleri kesebilirsiniz arkadaşlarım. Bakın benim şöyle ikiye katladım bunu. Hepsi aynı uzunlukta bunların. Şöyle katlayıp alıyorum. Diğer tarafta boş yer bırakmıştım sizler için. Evet bakın. Şuralardan, şu boşluklardan giriş yapıp daha sıkı da yapabilirsiniz. Daha gevşek de yapabilir. Yani aralıklı, bu kadar aralıklı da yapabilirsiniz. Şimdi toplam 400 gram bu ipten kullandım arkadaşlarım. Zemini ile birlikte bu ipimiz 400 gram oldu. Batik ipimizde evde arta kalan ipleri değerlendirdim. Gördüğünüz gibi rengarenk çiçeklerimiz zaten. Ondan da bir 100 gram elinizde olması gerekiyor en az. Evet şöyle. Bunları da bu şekilde geçiriyoruz. Zaten çiçekli olan kısmı çok havalı olduğu için buranın da çok sıkı olmasına gerek yok. Bir de arasına dilerseniz bu renkte batik ipiniz kaldıysa şayet elinizde onları da şöyle aralara serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihinize bırakıyorum. Ben bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Şuraya bir tane daha takayım kenarına.
ve tamamlamış olalım. Şimdi ben bu çiçeklerimi buralara ekleyeceğim. Bir iki tane daha yaprak yapacağım ve böylelikle tamamlamış olacağım bu kısmını da. Bir de az önce de göstermiştim size. Şu şekilde bir parça elde ediyoruz. Örüyoruz ayrıyeten. Sonra şöyle uzunca bir ip bırakıyoruz. Ve bunu da arkadaşlarım şimdi ilk başta gördüğünüz gibi olsun diye hemen bakın. Şalımızı şu şekilde çevirdik. Şöyle. Bunu buradan şöyle topluyorum arkadaşlar. Bunu da getiriyorum buraya. Buna karşılık gelecek yer. Şurada sadece boyun oyuntusu kalması yeterli bizim için. Şöyle olacak bakın. Şimdi bunun geçeceği şöyle topladığımız zaman şu altına bakın şuraya. Şu kısmı yani buradan aynı ölçülerde yaparsak gerçi elimiz tutmayacaktır ama 1, 2, 3, 4, dördüncüden itibaren şu şekilde tutuyorum. Bu tarafı daha hoşuma gitti benim tersi. Şöyle alıyorum. Bunu da buraya dikiyorum arkadaşlar. Direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz ama bu da ayrı bir hava katıyor. Burayı buraya ekledik. Arasından biraz yürütelim. Ben dikiş dikmeyi hiç sevmiyorum bu arada. Bu şekilde kestim. Şimdi aynı şekilde karşılık gelen yeri yani şöyle tutalım. Çok fazla böyle gerdirmeden normalde de kullanabilin diye arkadaşlarım şöyle tuttum. Bunu da kesiyorum. Bunu alıp buradan geçiriyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü elde ediyorum. Evet arkadaşlarım bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Onu da diğerlerini de yaptım, tamamladım. Şurada gördüğünüz gibi. Ve şalımız bu hale gelmiş oldu. Bir de çıkartarak görürsün anneciğim. Evet bakın çıkartınca da dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bağlamadan. Evet umarım sevmiş ve beğenirsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Örgümü dediniz, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.